Bu hafta sonu masama Premier Lig'den resmen bir dosya yığını bıraktın. Maç özeti transkripleri var, canlı skor uygulamasından bir ekran görüntüsü. Şu flash skor görüntüsüne bakıyorum da aman Allah'ım, İngiltere'den Arjantin'e, Türkiye Kupası'ndan dostluk maçlarına tam bir bilgi bombardımanı. İnsanın aklı karışıyor. İşte bizim de bu bölümdeki görevimiz tam olarak bu. Yani bütün bu gürültünün içinden sıyrılıp Premier Lig'in 24. haftasında ne oldu? En önemli anlar, kilit noktalar neydi? Onu senin için bir süzgeçten geçirmek. Bu hafta sonu sanki bir alt üst ölüş hikayesi izledik gibi değil mi? Sadece skorlar değil, beklentiler de değişti. Kesinlikle öyle. Yani bu hafta sonu Premier Lig'in neden bir maraton olduğunu bize tekrar gösterdi. Her hafta kendi içinde bambaşka dinamikler barındırıyor. Analizimizde de 3 ana eksen olacak aslında. Birincisi o son dakikalarda hatta son saniyelerde gelen gollerle kaderi yeniden yazılan maçlar. İkincisi şampiyonluk yarışında biz buradayız diyenlerin hani ezici güç gösterileri. Ve son olarak da evet, VAR tartışmaları, kaçan fırsatlar, bunların bir takımın bütün sezonunu nasıl etkileyebileceğini gösteren o kritik anlar. Kısacası bu yoğun hafta sonundan aklında kalması gereken ne varsa hepsini masaya yatıracağız. Harika. O zaman hemen o son dakika dramalarıyla başlayalım çünkü bu temanın en saf halini orada gördük sanırım. İlk durak Villa Park olmalı. Aston Villa Manchester United maçı. Villa evinde iyi bir seri yakalamıştı, United ise bir istikrar arıyordu. Maç uzun süre berabere gitti ve tam puanlar paylaşılacak derken 86. dakikada sahneye yine o isim çıktı. Scott McTominay. McTominay'in bu sezonki rolü yani akıl alır gibi değil. Artık o sadece bir orta saha oyuncusu değil. Değil değil. Ten Hag'ın deyim yerindeyse kriz anı forveti oldu. Oyuna sonradan giriyor, direkt rakip ceza sahasına koşuyor ve bu sezon belki dördüncü, belki beşinci kez takımına son anda hayat veriyor. İnanılmaz bir istatistik. Ve bu sadece bir galibiyet golü değil. Bu United'ın Şampiyonlar Ligi umutlarını canlı tutan, Aston Villa'nınkini ise direkt baltalayan bir gol. Aralarındaki puan farkını 5'e indirdiler. Resmen 6 puanlık bir goldü bu. Aynen öyle. Bu golün finansal ve psikolojik etkisini sezon sonunda çok daha net konuşuruz. Kesinlikle. Ve bu son dakika sendromu sadece Villa Park'ta yaşanmadı. Tottenham-Brighton maçı. O da çok benzer bir senaryoydu. Brighton penaltı ile öne geçti. Tottenham ikinci yarıda yakaladı. Maç son anlara kadar dengedeydi. Ama 90+6'da 90+6'da olan şey hani Postecoglou futbolunun özeti gibi bir goldü. Sakatlıktan yeni dönen ve oyuna sonradan giren Richarlison'un harika bir asisti var. evet. Asya Kupası'ndan daha yeni dönmüş olan Kaptan Son topu arka direğe yolluyor. O da yetmiyor. O asisti başlatan Brennan Johnson topu ağlara gönderip stadyumu resmen yıktı. Tam bir takım golü. Tam bir takım golü ve son saniyeye kadar galibiyeti kovalama arzusunun sonucu. Brighton gibi topa hükmeden bir takıma karşı bunu yapabilmek. Hele ki Son ve Bissouma gibi iki kilit oyuncunun dönüşüyle Tottenham'ın ilk 4 yarışında ne kadar iddialı olacağının da bir kanıtıydı bu. Bir de işin psikolojik tarafı var. Rakiplerin artık şunu biliyor. Tottenham'dan veya Manchester United'dan son düdük çalana kadar kurtuluş yok. Bu soyunma odasında konuşulan bir şey midir? Yani rakipler üzerinde bir baskı yaratır mı gerçekten? Kesinlikle yaratır. Buna futbol dünyasında kazanma alışkanlığı ya da kazanma momentumu deniyor işte. Hani Sir Alex Ferguson dönemindeki United'ın meşhur Fergie Time diye bir kavram yaratmasının sebebi tam olarak buydu. Evet, evet. Rakipler son 10 dakikaya girerken psikolojik olarak gardlarını düşürürdü. Şimdi artan uzatma süreleriyle birlikte o Fergie Time ligin geneline yayılmış durumda sanki. 100 dakikalık maçlar izliyoruz artık. Aynen öyle. Takımlar artık 90 değil, 100 dakika konsantre olmak zorunda. Chelsea'nin Crystal Palace deplasmanında yaptığı da tam olarak buydu. 90. dakikaya 1-1 girilen bir maçtı. Evet ya, o da inanılmazdı. Conor Gallagher 90+1. Sonra Enzo Fernandez 90+4. Birden maçı 3-1'e getirdiler. Aylardır eleştirilen, o kadar büyük paralar harcanan ama bir türlü patlama yapamayan iki orta saha oyuncusu takımı sırtlanıyor. Bu, Pochettino için bir galibiyetten çok daha fazlası olmalı. Çok daha fazlası. Bu, kırılgan bir takımın kendine olan güvenini tazeleyen bir zafer resmen. Özellikle Enzo Fernandez'in attığı goldeki o rahatlık, o klas,
üzerindeki o ağır bonservis bedeli baskısını bir anlığına da olsa unutturduğunu gösteriyor. Belki de aradıkları kıvılcım budur. Olabilir. Bu tür son dakika galibiyetleri bir takımın kimyasını değiştirebilir. Belki de Chelsea'nin o kıvılcım anı bu 2 goldür. Evet. Bu geri dönüşler maçların son ana kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Ama bazı takımlar işi hiç oralara getirmedi. Adeta bir fırtına gibi esip rakiplerini sağdan sildiler. Londra'da Arsenal'ın West Ham'a yaşattığı tam olarak buydu. 6-0'lık bir deplasman galibiyeti. Bu skoru nasıl okumak lazım? Bu skoru tek bir kelimeyle okumak lazım. Mesaj. Mesaj. Arsenal, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Liverpool ve Manchester City'ye çok net bir mesaj verdi. Biz buradayız dedi. Bu sadece bir galibiyet değil, bu bir güç gösterisiydi. Özellikle ilk yarıda buldukları o 4 gol, West Ham gibi normalde savunması sert, kolay kolay çözülmeyen bir takımı kendi evinde bu hale getirmek, Arsenal'ın hücum gücünün ne kadar çeşitlendiğini gösteriyor. Transkriptlerde bir detay dikkatimi çekti. Gollerin ikisi duran toptan gelmiş. William Saliba ve Gabriel, yani iki stoperin de gol atması bir tesadüf mü? Yoksa bu Arsenal'ın yeni silahı mı? Harika bir noktaya değindin. Bu kesinlikle tesadüf değil. Bu Arsenal'ın duran top antrenörü Nicolas Jover'in eseri. Son 2 sezondur Arsenal, ligin en tehlikeli duran top takımlarından birine dönüştü. İnanılmaz bir değişim. Rakipler artık Arsenal'a karşı korner veya serbest vuruş yapmaktan çekiniyor. Çünkü biliyorlar ki ceza sahasına gelen her top potansiyel bir gol tehlikesi. Bu da şampiyonluk yolunda çok kritik. Kesinlikle kapalı savunmalara açamadığın anlarda duran toplar senin can simidin olur. Arsenal bu silahı o kadar etkili kullanıyor ki bu onlara sezon sonunda ekstra 8-10 puan kazandırabilir. Bu da şampiyonluk demek olabilir. Bir de Bukayo Saka'nın performansı var tabii. Attığı 2 golle hem maçın yıldızı oldu hem de West Ham taraftarlarının biraz tepkisini çekti. Declan Rice da eski takımına karşı 2 asist yapıp bir de harika bir gol attı. Yani maçın kendi içinde de çok hikayesi vardı. Kesinlikle. Rice'ın attığı o muhteşem golden sonra sevinmemesi ama bütün stadın onu yuhalaması futbolun o duygusal karmaşıklığını gösteriyor. Saka ise artık sadece genç bir yetenek değil, o takımını taşıyan bir lider. Kesinlikle. Arsenal'in bu kadar acımasız oynaması bence geçen sezon son haftalarda yaşadıkları çöküşten ders aldıklarını da gösteriyor. Artık sadece kazanmıyorlar, rakiplerini eziyorlar ve averajlarını da düzeltiyorlar. Bu da yarışta çok kritik bir faktör olabilir. Arsenal bu şovu yaparken Liverpool'da Burnley karşısında nispeten daha sakin ama bir o kadar önemli bir galibiyet aldı. 3-1'lik skorla liderliklerini sürdürdüler. Evet, o maç tam bir şampiyonluk galibiyeti klasiğiydi. Belki göz alıcı bir futbol yoktu ama Muhammed Salah gibi süperstarının yokluğunda Diogo Jota ve Luis Diaz gibi oyuncuların sorumluluk alıp maçı koparması çok değerli. Evet, Burnley öne de geçebilirdi. Geçebilirdi ama Liverpool baskıyı doğru zamanda kurdu ve hata yapmadan 3 puanı almayı bildi. Arsenal'in galibiyeti manşetleri süsledi belki ama Liverpool sessiz ve derinden işini yapmaya devam etti. Bu da şampiyonluk tecrübesinin bir göstergesi. Peki, madalyonun diğer yüzüne bakalım biraz. Bir yanda son saniye sevinçleri, diğer yanda ezici galibiyetler vardı. Ama bir de kaçırılan fırsatlar ve tartışmalarla dolu sezonun kaderini etkileyebilecek maçlar oynandı. Wolverhampton-Brentford maçı sanırım bu kategoriye giriyor. Wolves evinde 2-0 kaybetti. O maç, hani o klasik söz vardır ya, atanla tutanın iyi olacak diye. Evet. Tam olarak onun derslik bir örneğiydi. Wolverhampton maç boyunca topa sahip oldu, pozisyonlar buldu. Pedro Neto ile kanatları çok etkili kullandı ama son vuruşlarda yani inanılmaz bir beceriksizlik vardı. Cömertçe harcadılar fırsatları. Aynen öyle. Brentford ise tam tersi. Sakatlıktan dönen Ivan Toney'nin varlığı bile takıma bambaşka bir hava katmış. Çok fazla pozisyona girmediler ama bulduklarını Christian Norgard ve Toney ile değerlendirip net bir smash and grab yani vur ve kaç galibiyeti aldılar. Bu aslında Brentford'un ne kadar dirençli bir takım olduğunu da gösteriyor. Topa sahip olmadan da rakibe oyunun kontrolünü vererek de maç kazanabilirsin.
Bu modern futbolda biraz göz ardı edilen bir strateji sanki, değil mi? Kesinlikle. Herkesin o yüksek pres ve topa sahip olma oyununa takıntılı olduğu bir dönemde Thomas Frank'in Brentford'u gibi takımlar savunma disiplini ve geçiş hücumlarıyla ne kadar etkili olunabileceğini kanıtlıyor. Bu galibiyetle kendilerini düşme hattından biraz daha uzaklaştırdılar. Wolverhampton içinse bu Avrupa Kupaları hedefine giderken evlerinde asla kaybetmemeleri gereken bir maçtı. Bu 2 puanı Mayıs ayında çok arayabilirler. Ve geldik belki de haftanın en çok konuşulan anlarından birine. Nottingham Forest-Newcastle United maçı. 3-2 Newcastle üstünlüğüyle biten müthiş bir maçtı. Ama maçın önüne geçen bir pozisyon oldu. Forestlı Taiwo Awoniyi ceza sahasında Newcastle kalecisi Dubravka tarafından düşürüldü ama hakem ve VAR pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi. İşte bu, VAR teknolojisinin bile neden hala bu kadar tartışmalı olduğunu gösteren bir an. Pozisyonu 10 farklı açıdan izlediğinde 5 kişi penaltı der, 5 kişi de yok, kaleci topa dokundu diyebilir. Çok gri bir pozisyon. Çok gri. Ama Forest cephesinden bakınca durum 2-2 iken böyle bir penaltı kararı maçın gidişatını tamamen değiştirebilirdi. Maçtan sonra Forest'ın hakem danışmanı olarak eski hakem Mark Clattenburg'u işe alması ve kulübün resmi olarak tepki göstermesi bu kararın ne kadar can yaktığını gösteriyor. Peki sence bu tür kararlar sezon sonunda bir takımın kaderini gerçekten belirleyebilir mi? Yoksa bu kötü sonuçları örtmek için bir bahane mi oluyor genelde? İkisi de olabilir. Ama kümege kalma mücadelesinin 1 veya 2 puanla belirlendiği bir ligde böyle tek bir karar direkt olarak senin kaderini çizebilir. O penaltı gol olsa ve Forest maçı 3-2 kazansa 3 puan alacaklardı. Şimdi ise 0 puanla ayrıldılar. Arada 3 puanlık bir makas var. Aynen. Bu milyonlarca sterlinlik yayın geliri, prestij ve kulübün geleceği demek. Dolayısıyla evet, tek bir hakem kararı, VAR'a rağmen bir takımın bütün bir sezonunu, hatta geleceğini belirleyebilir. Bu yüzden de bu tartışmalar hiç bitmiyor. Böylece yine dolu dolu bir Premier Lig hafta sonunu geride bırakmış olduk. Son saniyede gelen ve Avrupa potasını yeniden şekillendiren goller, şampiyonluk yarışında atılan 6 gollük gözdağları ve kümede kalma savaşında bir VAR kararının yarattığı o büyük tartışmalar. Kısacası Premier Lig'in neden bu kadar öngörülemez ve büyüleyici olduğunu bize bir kez daha kanıtlayan bir hafta sonuydu. Kesinlikle. Ve bu hafta sonu yaşananları şöyle bir analiz ettikten sonra sana son bir düşündürücü soru bırakmak istiyorum. Bu hafta sonu gördüğümüz o kritik anlar, sezonun büyük resmini nasıl şekillendirecek? Yani sezon sonunda geriye dönüp baktığımızda hikayeyi değiştiren an olarak hangisini hatırlayacağız? Scott McTominay'in Villa Park'ı susturan kafa golüyle United'ı ilk 4'e taşıdığı o anı mı? Güzel soru. Yoksa Arsenal'in West Ham'ı deplasmanda 6 golle ezip şampiyonluk yarışında averajını arşa çıkardığı o güç gösterisini mi? Ya da belki de en acısı Nottingham Forest'ın verilmeyen o penaltısının bir takımın küme düşmesine neden olan o an olarak mı hafızalarımıza kazınacak? Sezonun geri kalanını bu anların gölgesinde izlemek bence her şeyi daha da heyecanlı kılacak.